senin varoluşun bir mucize mi yani? Evet, kesinlikle mucizeyim. Bizzat ben mucizeyim. Şeytan biziz, ruhani varlık da biziz. Kendimizin üst benlikleriyle iletişim halindeyiz her zaman. Size bir şey söyleyeceğim. Troll mu yapıyorsunuz yoksa gerçekten Yok, gerçek. yaşadıklarınız bu mu yani? Her şey bir Konuşmalarda çok gerçek, az kaldı konuşmaya. her şey bir hayat. Yer altında olmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Bu hafta Türkiye'yi, sosyal medyayı kasıp kavuran iki genç, hatta iki satanist genç ile birlikteyiz. Kendileri vermiş oldukları röportaj sonrasında Türkiye'de çokça konuşuldu. Nedir sırları merak ediyoruz. Kim bunlar? 2 sene sonra Türkiye'de neler olacak? Hatta dünyada neler olacak? Bahsettikleri kişiler kimler? Hangi çakraları açık? Gibi soruları direkt kendilerine soracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Vallahi biz sizi merak ediyoruz. Hatta sizi tüm Türkiye merak ediyor. Hazırsanız videomuz başlıyor. Size soruyorum. Satanizm bir din midir? Evet, Peki anlatabilir misin? Satanizm nedir? satanizm mezheplere bölünür aynı şekilde. Bir resmi olarak da bazı ülkelerde de geçerli bir dindir. Özellikle Lavayan satanizm, daha sonradan çıkan ateistik satanizm, bizim daha yakın olduğumuz mezhep. Daha da resmidir dernekleriyle, kiliseleriyle. Satanizm kendi bazı mezheplerinde kendi kitaplarına sahiptir. Bu kitaplarda işte şeytan tarafından dikte ettirildiği söylenen bazı sözler ve ayetler yer alır. Satanizm bir başkaldırıdır, bir protestodur. Şeytanın Tanrı'ya başkaldırısı ve aslında İbrahimi dinlerde anlatıldığı gibi olmadığını anlatır mesela satanizm kendi kitaplarında. Şeytanın aslında iyi olduğunu, şeytanın da ayrı bir tanrı olduğunu ve karşısındaki tanrının da ayrı bir tanrı olduğunu, İbrahimi dinlerin tanrısı olduğunu söyler. Satanizmde semavi dinler gibi kutsal kitaplar ve elçiler var mı? Var. Rahipleri var, rahibeleri var. Belirli mezheplere göre gene bu değişiklik gösterebiliyor tabii ki de. Kitapları da gene belirli mezheplerde vardır. Evet. Asıl satanizmin aslında tek kitabı bizim savunduğumuz duadır. Duanın kendisidir. Sizleri tanıyabilir miyiz dostlar? Siz sorun, biz aslında cevaplayalım. Tamam. İsim nedir? Konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa, hoş geldin. Hoş bulduk. Nerelisin? Muğla. Muğla'lısın. Muğla'dan böyle bir adam çıkması da ilginç yani. Sefa geldin, hoş geldin. Peki baş rahip, seni tanıyabilir miyiz? İsmim Can Göksu. Can Göksu. Peki Can, sen nerelisin? Asıl gerçek yer cehennem. Cehennem. Cehennemde doğdum, cehennemde yaşıyorum. Peki yaşlar kaç efendim? 21. 21. 20. Peki satanizmde de diğer semavi dinlerde olduğu gibi sevap ve günah anlayışı var mı? Hayır. Yoktur yani. Şöyle baktığımız zaman sadece öğütler vardır. Öyle söyleyeyim yani. Yasak yoktur çünkü insanın insan olarak neyi yapıp yapmayacağını insanın kendi kararında verebileceğini söyler. Yani özgürlük demek satanizmde her suçu işleyebilmek değildir. Öyle söyleyeyim. Şu anda dünyada bir din egemenliği vardır fakat suç oranları yüksektir. Yani din egemenliği çünkü insanlığı anlatmaz. Belirli kurallar koyar, yasaklar koyar ama bu suçları engellemek için yeterli değildir. Peki şeytan ile anlaşma nasıl yapılıyor? Siz nasıl anlaştınız şeytanla? Şeytanla anlaşmadık, seçildik. Seçildiniz. Evet. Yani satanist olmak seçim değil, tamamen seçilmeyle alakalı. Yani Zayıflar şeytana koşarlar. Diğerlerinin tanrılara koştuğu gibi. Biz koşmayız. Biz doğarız, büyürüz, seçiliriz, yaşarız. Görevimiz bitince de ölürüz. satanistler kutsal kitaplar, yani Kur'an-ı Kerim, İncil, Tevrat gibi bu kitaplar ve dinler hakkında ne düşünüyor? Öncelikle kutsal kitaplar deyip sadece 4 büyük İbrahimi kitaptan örnek vermeniz biraz çok dar bir taraftan bakmak olur. Çünkü kutsal kitap her mezhebe göre, her ülkeye göre şekil değiştirir. Yani bu kitaplara kutsal demeniz sizin inancınızdan dolayıdır. Satanistlerin kendi kitapları da kendilerine ait kutsal kitaplardır. Kötü tanrının insanları kendine çekmek için gönderdiği kitaplar.
şeytandan uzaklaştırmak, daha çok egosunu tatmin etmek, narsistlik sağlamak. Dediğim gibi satanizmde 2 tane tanrı yok. Birçok tanrı var ve her tanrının kendi etki alanı vardır. Peki ritüelleriniz hakkında bir sürü iddia var. Mesela bakire kesmek, kedi kesmek gibi iddialar söz konusu. Böyle bir şey yok. Bu satanistlikte yoksa kedi kesmek ve bakire kesmek konusu nereden türedi? İblis taparlar. İblis taparlar. Aslında biz buna iblis taparlar demeyi de ben kendim çok doğru bulmam. Çünkü ben insanların bir şeye inanıp suç işlediklerini görürüm. Orta Doğu'da dönen savaşlar din egemenliği yüzündendir. İnsanlar savaşırlar. Neden savaşırlar? Çıkıp sorduğumuz zaman İslam için savaşanları görürüz. İnsan katledenleri görürüz. Dinin yayılışı savaştır. Yani buradaki önemli konu asıl dinin ne kadar kurban verdiği, ne kadar suç işlediğidir. Satanistlerin bu tür 2 tane olaydan bir suçlanma şeyi pek mantıklı değildir yani öyle söyleyeyim. Böyle bir şey yoktur yani. Öncelikle biz neo-satanist olarak kendi satanizm camiamıza sahibiz ve satanizmi inançtan ayırırız. Çünkü bize göre de inanç sadece kötülük getirir. Biz bu yüzden inancı da bırakıp sadece zeka ve akıl yolunda ilerleriz. Yani bizim kötü taraflarımız bize göre yoktur. Size göre de olmadığı gibi. Mezheplere göre şekil değiştirir. Evet, iblis taparlar dediğimiz bunların kendileri işte büyüye inanan, iblislere inanan 3-5 ergen topluluğu, psikopatı, kendi içindeki psikopatlıklarını, narsistliklerini böyle dine yorarak hayvan katledip insan öldürebilirler. Satanistler şeytan hakkında ne düşünüyor? Şeytan size göre melek mi, cin mi, tanrı mı yoksa tanrıya muhalif birisi mi? Şimdi dini kitaplara göre tanrıya muhalif birisidir, karşı çıkandır. Fakat şeytana baktığımız zaman İngilizce'de devil denir. Doğru mudur? Devil kelimesi Hinduizm'den ve en eski din olan bu neydi? Sanskritçe dili vardır. Dünyanın en eski dilidir bilirsiniz belki. Gene Vedalarda da geçer. Oradan gelir. Aslında ilahi kelimesi, divine kelimesiyle devil kelimesi aynı kökten gelir. Yani ilahi olan tanrı ve şeytan aynıdır. Kelime anlamları aynı yerden çıkmıştır. Yani baktığım zaman aslında ikisi ayrı varlık diyemem. Çünkü kelime anlamı bile kelimelerin ikisi de aynıdır. Yani şeytan ilahi, tanrı ilahi. İkisi de aynı kökten gelir. Ben bunu dediğim gibi sonradan taraflaşmaya yorup insanları birbirine düşürme amacı olarak görüyorum. Şeytan baş kaldırandır ve semboliktir. Peki şeytan sizin için tam olarak nedir? Yani Varlık Allah olarak gibi bir şey diyorsan, mi görüyorsunuz? Satanistlere göre varlıktır, diğer mezheplere göre. Neo-satanizmde şeytanın varlığı yokluğu bilinmez. Tanrı'nın da varlığı yokluğu bilinmediği gibi. Biz daha çok bilinmezci tarafına bakıp hakikatçi konuşuruz. Evet. Peki dostum, satanistlikte ibadet var mı? Satanistlikte var, evet. Mesela ibadetlere örnekle ne verebilirsiniz? Normal satanizmde belirli ibadetler belirli günlerde yapılabiliyor. Aralık ayında da yapılabiliyor. Başka günlerde işte Cadılar Bayramı da gene satanistler, paganlar tarafından kutlanabilir bir bayramdır. Fakat neo-satanizmde, tekrar neo-satanizmden gideceğim. Çünkü biz dediğim gibi neo-satanistiz, yeni bir satanizm türüyüz. Ve biz modern satanistlerden ilerleyen bir satanizm türüyüz. Bizde hiçbir şekilde böyle bir ibadet yoktur. Bizde sadece doğal ibadetler vardır. Doğal gelişir. Ayinlerimiz aniden her şey olabilir. 15 kişi bir araya toplanıp doğal olarak içinden geldiği gibi hareket eder bizde. Yani yazılı kurallara karşıyız. Kafanıza göre bir din mi oluşturmuş oluyorsunuz? Şimdi kafamıza göre bir din oluşturmadık. Satanizm bayağı bir süre var. Eskilerden aslında satanizmi oluşturan satanistler vesaire değildir. Gene dincilerdir. Dinci kesim ve din egemenliği, bu daha çok Hristiyanlar zamanında insanları, kara kedileri uğursuz kılarak, belirli şeyleri, keçiyi uğursuz kılarak sürekli bir taraflaşma yarattılar. Farklı insanları aralarından def etmeye çalıştılar. Cadı diye yaktılar. Bundan dolayı bir satanizm oluştu. Satanizm diye bir din ortaya çıktı. Aslında satanizm kendiliğinden oluşan bir şey değil. Hepsi din egemenliğinin yaptığı zulümlerden ortaya çıkan bir başkaldırı. Bir satanist herhangi bir dine inanan birisiyle, herhangi bir semavi din diyelim, buna mesela İslam, Hristiyanlık gibi bir dine mensup birisiyle evlenir mi? Normal satanizmde bu şey görülmez. Yani bu sizde vardır ya,
günah değil ama işte Arada. ufak tefek bir şey, yani öyle söyleyeyim. Gerek yok aslında, öyle söyleyelim. Neosatanizmde bizim için insanlar insan olduğu için sevilir. Dinlerinden dolayı değil. Peki satanist olmak için herhangi bir özel kabul töreni ya da bir ritüel oluyor mu? Neosatanizmde kendi mezhebimizde ve derneklerimizde evet oluyor, fakat normal satanist olmak isteyen bir birey kendi hür iradesiyle satanist olabilir. Bunu araştırması, irade etmesi, ilerlemesi, aklını kullanmasıyla alakalı bir durum. Yani törene gerek yoktur. Çünkü tören yapacak bir ortam da yoktur. Türkiye'de satanist olduğunu söyleyenler söyleyemiyorlar aslında. 3-5 kişi çıkıp satanist olduğunu söyleyebilir. Diğerleri maalesef ki korkuyorlar din egemenliğinden dolayı. Peki aranızda hiç bu zamana kadar satanistliği bırakıp başka bir dine geçmek isteyen oldu mu? Evet, olabilir. İnanan birisi başka bir dine geçebilir, fakat neo-satanist olan birisi başka bir dine geçemez. Bu imkansızdır kendisi için. Bir insan neo-satanist olduğu zaman bir hakikatçi olur. Hakikatçi satanizm yolunda ilerler. Tamamen akıl sahibidir. İnanç sahibi değil. Körlük yoktur orada. Ve hakikatçi olan birisi bilinmezliğin farkındadır. Her şeyin bilinmez oluşunun farkındadır. Burada bir sandık vardır ve sandığın tamamen her tarafından kilitli olduğunu görürüz. Ve bir tanesi çıkar der ki sandıkta dolu dolu altınlar var. Bir tanesi çıkar der ki hayır altın yok, şu var. Ve bunlar yalnızca inançlara sahiptir. Satanistler de çıkıp hayır o sandık öyle değil böyle der. Pek bir farkı yoktur. Ateistler de çıkıp yeni bir din oluşturmuşlardır. Biz ateizmi de din olarak görürüz burada. Çıkıp der ki hayır o sandığın içinde hiçbir şey yoktur. Fakat hiçbiri tam olarak sandığın içinde ne olduğunu bilemez. Hakikat budur. Sandığı açmamız gerekir. Biz insanın gücünün ne kadar ileri gidebileceğini sorguluyoruz. Daha çok mistik bir arayış var. İlerleme var. Deneyim var. Deneyimle kendimizi ne kadar yüceltebiliriz, ne kadar yükseltebiliriz, buna çalışıyoruz. Peki satanistlikte büyünün yeri nedir? Satanistlikte gene mezheplere baktığımız zaman, ergenlere baktığımız zaman daha çok belirli otlarla, belirli 3-5 parça odun parçasıyla büyü yaptıklarına inanırlar. Neo-satanizmde bunlar gene çok saçmadır. Böyle bir şey olamaz. Hatta biz bu yüzden hepsine meydan okuruz. Gelip bize büyü yapmaları için. Yani böyle bir durum yok. Satanizmde büyü vardır ama daha çok kendini koruma, kendine pozitif enerji katma, yok evrenle bütünleşme ve benzeri şeyler vardır. Ak büyü vardır, kara büyü vardır vesaire vesaire. Satanizmin gene bazı mezheplerine göre değişiklik gösterir bu. Toplam kaç kişisiniz peki? Neo-satanist olarak bizim kuruluşumuzu soruyorsanız Pyramid of Truth, yani hakikat piramidi 224 üyeye sahiptir şu anda. 224 üye. Evet. Peki neredeler bu kişiler? Bu kişiler çoğunluk olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara. Peki şeytan sizce aldatıldı mı? Baktığımız zaman şeytan satanizmde ayrı bir tanrı olduğu için aldatılamaz zaten. Yani satanizmde şeytan ayrı bir tanrıdır. Karşısındaki İbrahimi dinlerin tanrısı ayrı bir tanrıdır. Ve ikisi arasında zaten bir şey olamaz çünkü ikisi de güç konusunda aslında birbirinden güçlü değildir. Hepsinin kendine ait gücü vardır bu tanrıların. Yani aldatıldı mı dersek dini hikayeye baktığımız zaman aldatıldığı açık bir şekilde ortadadır. Çünkü bir üstünlük kapışması yaratılmıştır Tanrı tarafından dini hikayede ve birinin birine secde etmesi önerilmiştir ve bu yani size yapılsa siz de bence etmezdiniz diye düşünüyorum. Bir kimliğin olduğundan söz ediyorsun. Diyorsun ki benim bir kimliğim var. Ben zebaniyim. Doğru mu? Evet. Peki kimliğini Hepimizin görme bir kimliği ihtimalimiz var mı? Maalesef. Bu kimlik nasıl bir şey peki? Üzerinde bir adet hilal, bir adet yıldız vardır. Üzerinde Zebani ismi yazar. Doğduğu tarih yazar. Ve bazı şeyler daha yazar. Bir de fotoğrafımız vardır. Zebani fotoğraflarımız. Kimse sevmez o fotoğrafları genelde. Siz bir zebani misiniz yani? Herkes bir zebanidir. Herkes bu kimliğe sahiptir. Peki size göre zebani nedir o zaman? Zebani görevlidir. Ama görevini kabullenen kişidir. Toplum köleleştiği vakit görevini kabullenmez. İtaat etmeye zorlanır. Biz itaat etmeyenleriz. Altın çağ gelecek dedin 2 sene sonra. Nedir efendim bu altın çağ? Biraz bahseder misin?
Altın Çağ tüm bu karanlığın, dini egemenliğin bitip yerine artık gerçekten hani tüm dünyanın tek bir sistem altında toplanması diyelim aslında. Çok da açmaya gerek yok onu. Çünkü geldiği zaman hepimiz içinde yaşayacağız. Önce ülkemizden başlayacaktır zaten 2 yıl sonra. Buna geleceğim. Bir satanist nasıl yaşar? Sizin de semavi dinlerde günlük uymamız gereken kurallarımız var ya bizim. Sizin de böyle bir kuralınız var mı? Hayır, yok. İnsan gibi yaşar. Öyle söyleyelim. Yani itaat etmez bazı şeylere. Peki iyilik sizin nerenizde? İyi olmak. İnsanlık iyiliktir zaten. İnsan olduğun vakit, insanlığın temel taşını bildiğin zaman zaten iyi olursun. Kötü insanlar da var ama. Kötü insanlar var, evet. Çünkü insan değiller. Yani bu bir insanla örtülecek mesele değil. Bence iyi insan da kötü insan da olabilecek bir konu. Dinler de aslında bundan dolayı indirildiğini düşünüyorum. İnsanları dizginlemek ve Ama toparlamak dinler adına. dizginlediğini göremiyoruz. Buna ne diyeceğiz? Göremiyoruz. Daha büyük bir savaş kaynağı oluyor. Ya dinler Devletlere daha olmasaydı? büyük bir para kazancı sağlıyor. Ya silah hiçbir kural konusunda. olmasaydı ne olacaktı? Şimdi burada böyle bakarsanız burada demek istediğiniz şey kural olmazsa hiçbir şey olmazsa anarşizm olur diyorsunuz. Burada herkesin kafasına göre bir şey yaptığı anlamına geliyor diyorsunuz. Gelmiyor. Altın çağ geldiğinde insanların hepsi iyi olmak zorunda kalır. Hasat vaktinde zayıflar elenirler. Doğanın kanunu budur. Kötüler elenecektir. İyi olanlar yaşayacaktır. Kötüler teker teker uçmaya devam edecektir. Satanizme göre hayatın amacı nedir? Bu soruyu cevaplamak istemiyorum. Çünkü böyle bir amaç ben görmüyorum henüz. Yani dünyanın amacı nedir? Bu dünya ne için yaratıldı satanizme Sizin göre? için bir amacı var mıdır? Bizim için imtihan. Biz böyle görürüz. Buna emin olamıyorum ben dediğim gibi. Eğer bir gün bu soruyu avucumda görebilirsem baktığım zaman o zaman anlatabilirim. Peki senin böyle ilginç olayların var mı? Mesela az evvel ilk buluştuğumuzda başımıza bir ilginç bir olay geldi. Ve bunun da bir mucize olduğunu söyledin. Kendini mucizeyle adlandırabiliyor musun? Evet, kesinlikle mucizeyim. Bizzat ben mucizeyim. Senin varoluşun bir mucize mi yani? Evet, Peki mucize senin nerende? vardığımda Senin gibi bir sürü insan var ama. kaosun mükemmelliği. Benim gibi bir sürü insan yok. Yani bize ilginç olduğunu kanıtlamak gereğinde bulunsan nasıl kanıtlardın? Yani bunu özel olarak deneyebiliriz. İnsanlar içinde olmaz. Kamera kayıtta olmayacak mı? Maalesef şu anda hayır. Şu anda zamanı değil. 2 yıl sonra tüm dünyanın önünde yapabilirim. Tamam, peki sen bana kamera kayıtta değilken yapacağın şeyi merak ediyorum. 2 sene sonra da olur da hayatta kalırsak tekrardan bu olayı çekmek için heyecanlanacağım. Satanistlerin cin ve şeytan çıkartma ayinlerine bakışı nasıl? Saçma. Öyle bir şey yok mu yani? Şeytan ve cin insana musallat olmaz mı? Yani cin musallat olan birini getirin. Ben de o cini çıkarabilirim inanmayan biri olarak. Nasıl çıkartılacağını bilirim. Dua okumama gerek yoktur. Yani belirli bir şifreyi bildiğin zaman herkesten her cini çıkarıp her cini sokabiliriz. Ben burada rastgele bir insana sokabilirim cinleri. Şeytanla veya başka bir ruhani varlıkla iletişim kuruyor musunuz? Şeytan biziz. Ruhani varlık da biziz. Kendimizin üst benlikleriyle iletişim halindeyiz her zaman. Konuşan bazen ben, bazen üst benliktir. Efendiden serinlik dileyeceğim o zaman. Evet. Efendiden serinlik geliyor şimdi. Hepiniz hissedeceksiniz vücudunuza bir soğuma. Ayaklardan yukarı başlayan bir soğuma başlayacak. Peki dostlar, satanist olduğunuza pişman mısınız? Hayır. İnsan olduğuma pişman değilsem satanist olduğuma pişman olamam. İkisi aynı şey. Hayatın boyunca hiçbir semavi dine sempatin oldu mu? Hayır. Sadece o kadar zekice aslında bir film görüyordum ki, tiyatro görüyordum ki çok zekice yazılan bir şeyler gördüm. Aslında biraz içinde bazı şeyler, karışıklıklar olsa da zekice yazılan bazı şeyler gördüğüm için şaşırıyordum. Bir kutsal kitap nasıl yazılır, nasıl böyle olur denemelerimi yapıp kendi kutsal kitaplarımı da yazdım. Yani inananları bulmak kolaydı bana göre. Onların da nasıl bu kadar adam topladığını anlayabiliyorum. Peki sen kendi yazdığın kitaptaki satanistliğe mi inanıyorsun? Ne o satanizm? Evet. Bunu sen mi yazdın?
Neosatanizm modern satanizmi geliştirmektir. Gene modern satanizme esas alır. Modern satanizm normal satanizme esas alır. Biz Peki. bunun daha ilerisiyiz. Peki üstad, madem satanistlik ilahi bir şey ise ve üstün bir şey ise ne için değiştirilmeye gerek duyulsun ki? Satanistlik değişmez. Her Yenilenirsin. insan bir şeyleri değiştirebilir. Ama mesela an- kutsal kitaplar değişmemeli. Öyle yazar. Aslında değişiklikleri aldığınız 3-4 tane belirli kurumlardan aldığınız kitapları açıp baktığınız zaman bazı kelimelerin arada kayıp olduğunu görebilirsiniz. Bazı şeyler yumuşatılmıştır. Açıktır bu. Ben bunu kendi gözümle görebiliyorum. 2 tane Kur'an'ı açıyorum. Birisi bildiğimiz belirli bir kurumdan, birisi normal bir kitap diyelim. İkisinin arasında değişiklikler var. Kurumdaki kitap biraz daha yumuşatılmış. Kelimeler direkt alınmış. Burada yazan bir tane kelimenin öbür kitapta olmadığını görüyorum aynı ayette. Dinsiz satanizm. İnancın olmadığı, sadece bilinmezliğin, hakikatin ortada olduğu bir satanizm. Seçkinlerime selam olsun. Sinan Arık'a da selam olsun. Kimdir bu Sinan Sinan Arık. Arık? Sinan Arık gökten inme birisidir. Yukarıdan gelmiştir. Koran'ın şifresini aslında anlattığı her şey bir mesajdır. Anlaşılması gereken mükemmel bir mesajdır. İnsanlar bu insanı sokakta gördükleri zaman deli derler, alay geçerler. Ama aynı görüşü peygamberler için kullanamazlar. Yani bir yerde bir masal yazar mesela, bu masalı okursun ve dersin ki güzel masaldı ve karşı koyarsın. Ama bir yerde aynı şey yazar ama bu masal olarak geçmez. Kutsal metin olarak geçer ve ona karşı koyamazlar. Aslında bize ve Sinan Arık'a deli diyenleri burada uyarıyorum. Yapmasınlar dediğim gibi. Çünkü bize deli dendiği zaman kendinize deli demiş oluyorsunuz. Çünkü pek bir farkımız olduğunu düşünmüyorum o konuda. 2 yıl. Hasan Mezarcı'ya selam olsun. Hasan Mezarcı ne alaka ya? Kontkar'a selam olsun. Hasan Mezarcı. Şöyle söyleyeyim. Yakında yanına gideceğim. Oğluyla görüştüm, Yasir Bey'le. Hazreti İbrahim'in numarasını aldım. Görüştüm. Hasan Mezarcı ile barış sağlamaya gideceğim. Deccal'ın askeri, neferi olarak diyeceğim ki ya burada barışırız ya da savaşırız. Savaşa gerek olmadığını belirteceğim. Barışalım, bu iş bitsin. İnsanlar kıyameti beklemesin. Kıyamet ortadan kalkmış olsun. Dünyayı siz mi Bekliyorlar ya. kurtaracaksınız dostlar? Kontkar'la ben kurtaracağım. Dünyayı biz Kontkar kurtaracağız. kim ya? Bizim lejyonlarımızdan. Rapçi çocuk mu? O mu? Dünyayı biz kurtaracağız dedik. O da mı satanist? Evet, o da bizden. Ulan çocuğa sallama şimdi hikayelerini. Yok, sallamıyorum, ben ona selam gönderecektim. Yani alay geçtiğimizi düşünenler olabilir, tekrardan söyleyeyim. Biz dalga geçmeyiz. Efendi nedir efendi? Şeytandır. Efendi Lucifer, efendi şeytan, aydınlık, karanlık. Hiç gördünüz mü Karanlık siz ebedidir. efendim? Efendiyi gördünüz mü hiç efendim? Karanlık ebedidir. Bir ışık yanar ama ışık söndüğünde karanlık hep var olur. Bunu unutmayın. Karanlık gitmez, karanlık yok olmaz. Eğer bir uzay gemisine binip uzayda ilerleseydin, bu dev güneşten uzaklaştıkça güneşin karanlık tarafından yutulduğunu görürdün. Çünkü karanlık her şeyi yutacak. Dünya karanlığa mı sahip olacak? Her şey karanlıktır. Sadece tepemize bizi aydınlatan bir ışık vardır ve bu ışık güzellikleri görebilmemiz içindir. Yoksa Niagara şelalesine gidip ne güzel bir şelale diyemezsin. Evet. Güzel bir çiçek bahçesi görüp güzel bir çiçek bahçesi diyemezsin. Ebedi olan karanlık ışıkla aydınlatılmalıdır. Bu da Efendi Lucifer'ın ışığıdır. Takipçilerimiz bir soru sormuş. Ne kullanıyorsunuz? Hakikaten kullandığınız bir şey var mı, özel bir şey? Şöyle söyleyeyim. Yani dine inananlar bir şey kullanmıyorsa ben de onlara çok merak edip soruyorum bazen. Bir imamla konuştuğumda bir şey kullanıyor musunuz diye. Hakaret olarak algılıyor. Ben bu soruyu hakaret olarak algılamak istemiyorum. Bir şey kullanmıyoruz. Sadece bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Bu mesajı da anlayanları görüyorum. Onlara da selam olsun. Sinan Arık'a selam olsun. Kontkar'a selam olsun. Hasan Mezarcı'ya selam olsun. Peki, Redcase selam olsun. bu böyle devam edecek gibi. Peki, niçin satanist oldunuz? İlk satanistlik anı nasıl oldu? Senden istiyorum önce. Benimkisi aslında toplumun yüzüne oldu. İlk başta ben normalde Müslümandım.
Dışarıda gezerken tarzımdan dolayı hep böyle karşı geliyordu. Yani laf atıyorlardı. Laf atıyor dediklerim kedi kesiyor, siyah giyiniyor diye böyle şeyler oluyordu. Ondan sonra ben ateist olmaya başladım. Yani baktım. Yani devam seni edeceğim. toplum mu bu hale Toparlayamadım. getirdi? Ha? Toplum mu seni bu hale getirdi? Toplumun yüzüne oldu aslında genel olarak. Toplum soğuttu beni. Ondan sonra da şeyler hissettim. Şeytanın yoluna gitmem gerektiğini düşündüm. Peki kanka ben şunu çok merak ediyorum. O üstündekileri taşımak sana zor gelmiyor mu? Yaklaşık 4,5 kilo. 4,5 Onlar dahil. kilo. Hı hı. Biz bir şapka taksak yoruluyoruz. Bana da günlük spor oluyor. Vallahi o yüzden bayağı Adam kendi ağırlığını da taşıyor. O zor Ben gelmiyorsa niye halterde 4,5 120 kilo kilo zor kaldım. gelsin? kutsal bir şey var mı bunun? Size göre. Trapezm. Ne gülüyorsun? Sen satanist olmayı önce toplumdan dışlandığın Ben için aslında ateistim. ateistin. Ama Sonra şeytanın sataniste nasıl varlığını döndü? hissediyorum içimde. Ben Peki onu hissettirdim içimde. Sen söyler misin? Sen nasıl satanist oldun? Biri de bana hissettirdi içimde. Sonra ben de satanist olmayı düşündüm. Ya bu gerçek bir cevap, yalan değil. Tamam peki. İçimizde hissediyoruz, kalbimizdesin. Evet. İkinize de sormak istiyorum. Tabii. Satanizm sizin hayatınızda neleri değiştirdi? Sen bir başla da. Bence kılık kıyafeti değiştirmiş. İlk onlar gözüküyor. Gotik punk olarak geçiyor. İsterseniz onu anlatabilirim. Ya kılık kıyafetin satanizmle alakası yok. Her satanist böyle giyinmiyor. 40 yaşında satanist var, adam doktor yani. Var mı Düşünce öyle bu, doktor kıyafetle falan alakası yok. arkadaşlarınız? Efendim? Var mı öyle arkadaşlarınız? Var, evet. Hem doktor hem satanist. Dostlar 2 sene sonra ne olacak? Konuşursak Silivri'ye gideriz ya. Biz önergelerimizi sunacağız. Ya savaş ya barış. Biz barıştan yanayız. Bize bir tane önergenizden bahseder misiniz? Dediğim gibi Her şey orada daha da güzel söyledim. Ben orada da söyledim. Eğer herhangi bir şekilde gücümüzden ve şifrelerimizden bahsedersek karşı taraf bizi indirebilir. Dediğim gibi biz barış istiyoruz. Herkes özgürce yaşamanın ne olduğunu bilsin. Kimse kimsenin hayatına, yaşamına ve tarzına karışmasın. Eğer karışılmaya devam ederse bu iş kötü bir hal alacak. İşte o zaman savaş konuşulur. Bilinçler savaşır. Öyle diyelim. Yani herhangi bir silah, top, tüfekten bahsetmiyoruz. Hayır. Yok. Ben elimle mermi yakaladım. Silah Sana gerek duymuyorsun. gösterebilirim gizlice fakat kamerada görünemez. Elinden mermi yakaladın. Evet, bir gösterebilir miyim? Özel güçlerin var mı? Göster tabii, bekliyorum. Kamerada görünmemesi lazım. Bana özel gösterirsin o zaman. Şimdi göstereyim. Doğru olup olmadığını Tamam göster. şey yapabilirsin. O nedir? Burada mermi izi. Kurşun izini görebilirsin. Allah. Ona bakarsak şimdi ben bir şey gösteririm de hiç olmaz. Göstereyim mi? Ama göstermedim. Gösterme. Hayır. Göster göster. Bunu Sen kameraya göster. almayalım ama. Yok sen Tamam mı? gösterme. Onu sonra göstereyim. Göstersene, çok merak Daha ettim. sonra. Daha sonra. Rahip Bey lütfen. Çekim sonrası dediğim gibi. Ben az önce gösterdiğim şeyin de dediğim gibi yayınlanmaması lazım. Çünkü bu bir mucizenin kanıtıdır. 2 yıl içinde herhangi bir mucize yapamayız şu anda. Satanizmde misyonerlik var mı efendim? Dinde olduğu kadar yok. Çünkü kimsenin maalesef cesareti yok buna. Yemiyor. Sadece Discord'da orada burada ortamlarda karı kız tavlamak için konuşuyorlar yani satanistler. Satanistler hakkında toplumda yanlış bilinen şeyler var mı? Çok. Mesela? Satanist oluşumuz. Başlı başına yanlış yani. Yanlış bilinen bir şey. Evet, satanist olmanız bence de yanlış yani. Satanistler direkt benim gibi olacaklarını sanıyorlar. Satanist Yani bu olmamız neden kıyafet yanlış? farklı bir şey aslında. Şöyle yanlış satanist olmamız. Çünkü o kadar çok yanlış ithamlar yüklenmiş ki artık insanlar olmaya korkuyor. Olsa yanlış yapıyor. Olsa öleceğinden korkuyor. Öldürüleceğinden korkuyor. Maalesef ki. Dediğim gibi korkacakları şeyler satanistler değil, cemaatlerdir. Satanizmde kader diye bir şey var mı? Hayır. İnsanlar Hallederiz, özgürdür. olur öyle hayat. Evet, sadece bu hallederiz, olur öyle, Kutsal hayat. kelimeler. Bu üçleme çok iyidir. Hallederiz diyeceksin. Olan bir şey olur öyle diyeceksin. En sonunda da hayat diyeceksin. Bu üçü hayatın kendisini oluşturur. Hayat tamamen düz bir çizgi. Geçmiş yok, gelecek yok. Sadece şimdi var. Evet. Ölene kadar özgürüz. Mesela satanistler böyle selamlaşır. Neo satanistler böyle.
Eller Satanistler böyle böyle selamlaşır. Hasan Mezarcı Benim böyle orada selamlaşır. Biz böyle selamlaşırız. Dostum, üzerinde bulundurduğun o pentagram neyi işaret ediyor? Üstündeki pentagram satanizmin bir simgesi değildir. Tam tersi satanizmin bir simgesidir. Fakat bu da bir mesaj olduğu için bir satanist olarak düz takıyorum. Bunu da çözenlere selam olsun. Simgenin şeyini de söyleyeyim. Ateş, toprağı, havak, su ve Tahta. yok tahta değil. Ruh. İnsanın özgürlüğü. Biz ruha inanmıyoruz. Ruh değil o. İnsan, özgürlük, hayat, hayatın kendisi. Dostum, gerçekten satanizmde seks bir sevap mı? Karışık bir saçma bir günah gibi geliyor kulağa. Çünkü Yahudilerde kadına bebek makinesi denir. Tevrat'ta da böyle geçer. Bebek üreticisi. Bu yüzden bir sahiplenme durumu vardır. Yok işte o kadın senin olacak, o senin soyunu devam ettirecek vesaire vesaire. Bizde böyle bir şey yok. Yani herhangi bir şekilde günah değildir cinsellik. Yani herkesle ilişki yaşamak sizin için iyi mi? Şimdi birinin insanlarla herkese ilişki yaşaması, çok olması, az olması bizim umurumuzda değil. Bu kişinin kendi karakteriyle alakalıdır. Karakterle alakalı mesele vardır. İki taraf rızalı bir şekilde ilişki yaşıyorsa doğru yanlış bu onların kararıdır. Ama hiçbir şekilde bir yasağı yoktur bunun. Geleceği nasıl görüyorsunuz? Görmüyorum, yok çünkü. Gelecek diye bir şey yoktur. Geçmiş ve gelecek sadece zihinden ibarettir. Peki 2 sene sonra olacak o şeyden nasıl bahsediyorsun o halde görmüyorsan? Çünkü şu anda olduğunu görüyorum. Bizim zaman farkımız, ben zamandan münezzihim biraz. Şöyle baktığımız zaman zamanı ben komple görürüm. Yani 2 yıl sonra olacak şeyi bildiğim için konuşabiliyorum. Gördüğüm için değil. Zamanı görüyorum. 2 sene olacak şeyleri değil. Zamanı görüyorum, biliyorum, anlatıyorum. Olacak şeyleri görmüyorum ama. Teşekkür ediyoruz. Var mı ülkemize ve dostlarımıza söylemek istediğiniz bir şeyler? Benim var. Dinliyorum. Kontkar beni bul. Ankara beni bulsun gibi oldu bu da. Kontkar bulsun yeterli. Sinan Arık, tekrardan buradan selam yolluyorum. Kendisi Ankara Lejyonlarımızın başkanı. Thomas'a buradan selam yolluyorum. Hello Thomas. Kendime buradan selam yolluyorum. Yani selam yolladık. Çok fazla selam yolladık. Ama bu çok fazla selam hep aynı kişilerdi fark ettiyseniz. Belki de onlar da bizlerdir. Ama Bilemeyiz. bu da bir şifredir. Lütfen kimlere ne kadar selam yolladığımız sayın arkadaşlar ve yorumlara yazın. Bu Vallahi sayıları ben- topladığınız zaman efendinin sayısına ulaşacaksınız. Evet. Peki dostlar, ben sizden bir şey rica etsem olur mu? Bu video... Kelime-i şehadet kesirmeyi rica etmeyeceksin değil mi? Hayır. O ayrı. O zaman sizi saymayalım. Bu video bizim hatırımıza 50.000 beğenilirse bizi bir ritüelinize davet eder misiniz? Beğenme kazandırabilirim. Edelim. Şöyle yapalım. Söylerim ya. Bizzat bir ayinimize davet edelim. Ve tüm ayini baştan sona çekim izniyle. Türkiye'de de bu bir ilk olacak, öyle mi? Evet, bir ilk olacaktır. Gerçek bir satanist ayinini, bir modern satanist ayinini ilk defa görebilirsiniz Türkiye'de. Senin nedir abi olayın? Abi şimdi Red Cage'den bağlayabiliriz. Oradan beğeni kazanırız her türlü. Çünkü Bekliyoruz. Kontkar'la iletişime geçmeye çok az kaldı. Bekliyoruz dostum. Yapalım mı onu, ne diyorsun? Sinan Arık Konkar'a mesaj yollayacak yakında. Rüyasına girecek. Buradan gençlerimize mesaj. Size bir şey söyleyeceğim. Troll mu yapıyorsunuz yoksa gerçekten Yok gerçi. yaşadıklarınız bu mu yani? Her şey bir Konkar'da çok gerçek. az kaldı konuşmaya. Her şey bir hayat. Her şey ortada. Her şey kutsallıkla dolu. İnsan kutsallığın kendisidir. İnsan şeytan, insan tanrıdır. İnsan tanrıları yaratır, insan şeytanlara ilerler. Bu yüzden hayat. Olur öyle. Evet. Allah sizlere doğru yolu göstersin diyerek videomuzu kapatalım. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir Doğru şeyler? yolu bulduk zaten. Teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun diyelim o zaman. Sizin de yolunuz Bilet. açık olsun. Teşekkür ederim. Tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle yer altında olmaya devam edin.